Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz dikiş iş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, tarçın rengi ve yeşil tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Şişlerimiz ise böyle kısa 2 şiş hanımlar, 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Görüntü itibariyle de 5 şiş patikten hiçbir farkı yok hanımlar. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız, patiğimizin topuk kısmı bu şekilde. Çok şık, çok hoş bir model oldu. Benim elimin ölçülerine göre bu patik 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha küçük yapmak isteyenler arka haroşa sayılarını az yapabilir. Büyük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını artırabilir. Ben hemen patiğime başlamak istiyorum hanımlar. Patiğimize burun kısmından başlayacağım. Öncelikle tarçın rengi ipim ile başlıyorum. İpimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atacağım. 12 ilmek ile patiğimize başlıyoruz. Dördüncü ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. İpimin ucunda şöyle bir miktar ip kaldı. Bu ipimiz bekleyebilir. Taban yapımında yine aynı ipi kullanmaya devam edeceğiz hanımlar. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Patiğimizin ön yüzünde düz örgü, arka yüzünde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Artırmalarımızı ön yüzde yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yine yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz arka yüzde. Hanımlar, artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz ve arka yüzde artırma yapmıyoruz. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Tekrardan bakın, kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra yine artırmamı şöyle yapıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buraya da yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Şişimde şu anda 16 ilmeğim oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Artırma işlemi yapmıyoruz arkada. Hepsini sırasıyla ters olarak örüyorum. Patiğimizin burun kısmı hanımlar bu şekilde örülecek. Geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Şimdi tekrar hanımlar, yapacağımız işlem şu: ilk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, tekrar artıracağız. Arka yüzde de ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Hanımlar, ben bu patiğimde bu şekilde şişimde 28 ilmeğim olana kadar burun kısmında artırmamı yaptım. Sonra modele başladım. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim, ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Şimdi krem ipime geçiş yapacağım. Hemen krem ipimi ekleyeceğim hanımlar. Ön yüzdeyiz şu anda. Krem ile devam edeceğiz. Tarçın renk ipimiz burada beklesin. İlk ilmeğimi bu defa örüyorum hanımlar. Normalde ben sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Bu defa ip geçişi olduğu için ilk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra krem ipimin ucunu şurada kendine bağlayacağım. Patiğimiz sağlam olsun, sökülmesin diye. Artık artırma işlemi yapmıyoruz. 28 ilmeğimin tamamını sıra sonuna kadar ön yüzdeyim düz olarak öreceğim.
Şöyle örerken ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. İlmeklerimizin tamamını ön yüzde düz olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamını ters öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Artık bu çiçeğimize başlayacağız hanımlar. Çiçeğimiz 9 sıradan oluşuyor. Patiğimizin ön yüzünde çiçeğimize de başlıyoruz. Bu nedenle şöyle yeşil ipimi de hemen ayarladım. Öncelikle kenardan 4 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. 4 ilmek krem ördükten sonra çiçeğimin yaprağı için bir tane yeşil örüyorum. İlk çiçeğimizin yaprağını yaptık. Toplamda 4 tane çiçek yapacağız. Hemen yeşil ipimin ucunu da hanımlar şöyle kendine bağlıyorum. İlk çiçeğimizin yaprağını yaptık şimdi. Şimdi yapacağımız işlem şu: çiçek aralarında 6 ilmeğimiz var. 6 tane krem öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kremimi ördüm. Yanına bir tane yeşil örüyorum. İkinci çiçeğimizi de kurduk. Yeniden 6 tane krem örüyorum. 3, 4, 5, 6. Yanına bir tane yeşil. İp geçişinde hanımlar bu yeşil iplerimizi arkada sıkı bırakmayalım. Patiğimiz gergin durur. Modelimiz düzgün düşmez. Tekrardan 6 krem öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle ördüm. 4 tane çiçeğimizi böylece kurduk hanımlar burada. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar modelimizin ikinci sırası. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi yeşilimi alıyorum. Bir yeşilimi yeşil ile örüyorum. Arada 6 tane kremim var. 6 krem ilmeğimi krem rengi ipim ile örüyorum. Bir yeşilimi yeşil ile tersten örüyorum. 6 tane kremimi örüyorum. Bir tane yeşilimi ördüm. 6 ilmek krem örüyorum. Bir tane yeşilimi ördüm. 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Arka yüzde modelin ikinci sırasını tamamladık. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimde 3. sıradayım hanımlar. Bu sıramızda da kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve 3. ilmeğimi örüyorum. Kenara 3 tane ilmek ördüm. Şimdi şöyle çaprazlamasına, yanlarda delik görüntü olmasın diye çiçeğin kenarında kremin altından alarak şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. Bir yeşil örüyorum. Tekrar kremimi aldım. 6 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane yeşil örüyorum. 6 tane krem. Modelimizin ön yüzde 3. sırası hanımlar böyle devam ediyor. Altı tane kremimi ördüm. Bir tane yeşil. Kalan 3 ilmeğimi de krem ile örerek ön yüzde 3. çiçek sıramı tamamlıyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz ve çiçeğimizde 4. sıramızdayız. Bu sıramızda da kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters ördüm 3 ve bu yeşilimi de örüyorum 4. 4 ilmek krem ördükten sonra tekrar şu alttan yeşil ipimi alıyorum. Bir tane yeşil örüyorum. Bir tane yeşil. Devamında hanımlar yine 6 krem bir yeşil olacak şekilde öreceğiz. İkinci kremim
3, 4, 5, 6 tane krem ördüm. Bir tane yeşil. 6 tane krem. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Tekrar 6 tane krem. Bir tane yeşil. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile örerek arka yüzde 4. sıramı tamamladım. Şimdi geldik hanımlar modelimizde ön yüze ve 5. sıramıza. Yaprağımızı bitirdik. Çiçeklerimize başlayacağız 5. sıramızda. Kenar ilmeğimi hanımlar örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki 3. ilmeğimi de örüyorum. 3 ilmek krem ördüm. Yeşil ipimi de keseceğim artık hanımlar. Yeşil ipimizle işimiz bu kadardı. Çok az gidiyor yeşil ipimiz. Şöyle ben çekiyorum yeşilimi. Yeşilimin ucunu krem ipime bağlıyorum. Üç tane krem ördüm. Alttan tarçın rengi ipimi alıyorum hanımlar. Buraya 2 ilmek tarçın rengi ipimle örüyorum. 2 tane tarçın ördüm. 2 ilmek. Tekrardan kremimi alıyorum. Sayarak gidelim. 5 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 1 ilmek daha örüyorum. Şurada yarım ilmek almışım hanımlar. Yanına 5 tane kremden sonra ikinci çiçeğim için 2 ilmek tarçın örüyorum. 5 tane krem. 2 tane tarçın. Yeniden 5 tane krem. 5. kremim. Yanına 2 ilmek tarçın örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle düz olarak ördüm. Modelimizde 5. sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Modelimizde şimdi de 6. sıradayız. 6. sıramda da hanımlar şöyle kremimle başlayacağım. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane kremden sonra şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına tarçın ipimi aldım. 4 ilmek tarçın öreceğim. 2, 3, 4. 3 tane krem. 1, 2, 3. 4 tarçın 3 krem olacak şekilde 6. sıramızda ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrardan 4 tane tarçın rengi ipimle ördüm. 3 tane krem. Devam ediyorum. 4 tane tarçın. 3, 4. 3 tane krem. Ve sonuncu çiçeğim için 4 tane daha tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Şimdi kalan bir ilmeğimi de krem ile örüp arka yüzde 6. sıramı tamamlıyorum. Geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyiz ve modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızdaki ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonra tarçın rengi ipimi tekrar elime şöyle çaprazlamasına alıyorum. 2 tarçın, 1 krem, 2 tarçın. İlk çiçeğimizi ördük hanımlar. Çiçek aralarında 2 tane kremim var. 1, 2. Şimdi de ikinci çiçeğimi yapacağım. 2 tane tarçın örüyorum. 1 krem, 2 tane daha tarçın örüyorum. Bakın bu şekilde. İkinci çiçeğimizi yaptık. Arada 2 tane kremim var. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 2 tarçın, 1 krem, 2 tarçın. Arada yine 2 tane krem ilmeğim var. Dördüncü ve sonuncu çiçeğimi yapacağım. 2 tarçın, 1 krem, 2 tane daha tarçınımı ördüm. Ve kalan bir ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Modelimizin ön yüzde 7. sırasını böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde ve modelimizin 8. sırasındayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından şöyle çaprazlamasına yine tarçın ipimi elime alıyorum. 4 tane tarçın ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Model aralarında 3'er tane kremimiz var. Şimdi de 3 ilmek kremimi öreceğim. Şu birinci kremim 2, 3.
Tekrardan 4 tarçın 3 krem olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 4 tane tarçın rengi ipim ile örüyorum. Çiçek arası için 3 tane krem ipim ile ters örüyorum. Yeniden 4 tane tarçın, 3 tane krem, 4 tane tarçın örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizde de 8. sıramız bitti. Şimdi ön yüzdeyiz. 9. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Modelimizde, çiçeğimizde kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Tekrar tarçın ipimi elime aldım. 2 tarçın. İlk iki tane kremden sonra 2 ilmekle tarçın ördüm. Aralarda 5 tane kremim var. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan 2 tane tarçın rengi ipimi öreceğim. Arada 5 kremim var. Yeniden 3. çiçeğimi yapacağım. 2 ilmek tarçın örüyorum. 5 tane krem. Yeniden 2 tane tarçın örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipimle ördüm. Modelimizin hanımlar 9. ve sonuncu sırasını tamamladık bu şekilde. Çiçeğimiz bitti. Şimdi arka yüzdeyim. Hanımlar arka yüzde ilmeklerin tamamını krem ile ters olarak öreceğiz. Tarçın ipimi de keseceğim hanımlar. Şöyle ilk tarçın ilmeğimi de ördükten sonra şöyle ipimi keseceğim. Ve tarçın rengi ipimin ucunu hemen kremime bağlayacağım buraya. Sıra sonuna kadar diğer ilmeklerimin hepsini krem ile ters öreceğim hanımlar. Artık çiçeğimizi bitirdik. Bu şekilde. Bakın çiçeğimizi bitirdik hanımlar. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını krem ile ters ördük. Şimdi ajurlu modele başlayacağız ama öncesinde hanımlar yine ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmemiz gerekiyor yeniden. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar krem ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde de ters olacak şekilde örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım hanımlar. Ajurlu modelimize beraber başlayalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ördüm. Şimdi ajurlu modelimize başlayacağız. Yani şu ajurlarımızı yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek ördüm. Kenarda 2 ilmeğim var. Yapacağımız işlem şu. İpimi şişime bir kere doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Ajur yaptım, kestim. Arada 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci ajurumu da yaptım. Araya 3 ilmek örüyorum. 2 ve 3. Üçüncü ajurumu yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Arada 3 tane ilmeğim var. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Arada 3 ilmeğim var. Ve son kez ajurumu yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimdeki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ajurumuzu yaptık hanımlar ilk sırasını. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ajur işlemi yok. İlmeklerin tamamını, ajurlu olan ilmeklerimizi, kesim yaptığımız ilmeklerimizi hepsini patiğimizin arka yüzünde ters örüyoruz. Ajur modelini sadece ön yüzde kuruyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm. Yine ön yüzdeyiz. İkinci ajurumuzu yapacağız. Ajurlarımız sola doğru kayacak hanımlar.
Bu defa ajur olan ilmeğime kadar öreceğim. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bir önceki ajurumu da yine ördüm. Kenarda 3 ilmeğim oldu. Tekrardan ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Ajur aralarında 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Ajur aralarında 3'er ilmeğimiz var. 3 ilmeğimi ördüm. Yine ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 3 ilmeğim var. Şu 3. ilmeğim. Tekrar ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ördüm. Ve sonuncu ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ikinci ajurumuzu da yaptık. Yeniden arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ajurlu modelimiz yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar. Toplamda 3 sıradan oluşan ajurumuz var. 2 sırasını yaptık. Ön yüzde 3. ve sonuncu sırasını da yapacağız hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. 3. sıra ajurumuzu yapacağız yine. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3 ve bakın buradaki ajurlu olan ilmeğimi de ördüm 4. Kenara 4 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın ajurumu yaptım. Ajur aralarında hanımlar 3'er ilmeğimiz var. 3 ilmek örüyorum. İkinci ajurumu yapacağım hemen. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Yine arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Tekrardan ajurumu yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek ördüm. Yeniden arada 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Arada yine 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Yine ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde hanımlar 3. ve sonuncu ajurumuzu da tamamladık. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim yine. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık ajurlarımızın tepesindeki bu fıstıklarımızı yapacağız bu sıramızda. Bunun için de hanımlar hemen tığ kullanacağım. Elinize yatkın herhangi bir tığ ile fıstıklarınızı yapabilirsiniz. Hemen tığımı da hazırladım yanıma. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4. Bakın ajurlu ilmeğimi de örüyorum 5. 5 ilmek ördüm. Hemen buraya hanımlar bakın. Sıradaki ilmeğime tığ ile giriyorum. Şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. Lif yapar gibi fıstık yapacağız hanımlar. Aynı ilmeğin içinden bir daha ilmek çıkarttım. Yani ikinci ilmeğimi çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Toplamda 3 ilmek çıkarttık. Sonra üçünü topluyorum. Şurada tepede birleştirdim. Hanımlar fıstıklarımız bu aşamada arkaya doğru kaçmasın diye bakın şöyle yapacağım. Arka yüzden girerek şöyle fıstık yaptığımız ilmeğin içine şöyle giriyorum. Bakın arkadan girdim. Buradan şöyle krem ipimle bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bu şekilde yapınca fıstıklar içe doğru kaçmaz, düzgün görünür. Hanımlar işte bu şekilde gayet düzgün, muntazam görüntüsü oluyor böyle. Şimdi ikinci fıstığımızı yapacağız hanımlar. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördüm. Hemen buraya sıradaki ilmeğe fıstık yapacağım. İlmeğimin içinden tığım ile uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. İpimi tığıma dolayıp aynı yerden üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Üçünü birlikte topluyorum. Tepede birleştirdim. Bu defa hanımlar bakın arkadan ilmeğin içine girerek ilmek çıkartıyorum şöyle ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. İlmeğimi de şişime taktım.
Arada yine 4 ilmeğim var. 2, 3, 4. Bakın hanımlar. Şeklimiz, görüntümüz bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Üçüncü fıstığımızı da yapalım birlikte. Sıradaki ilmeğin içine yine tığım ile girip şöyle fıstık yapıyorum. Bir ilmeğin bu ilmeğimizin içinden toplamda bu şekilde 3 ilmek çıkartıyoruz. Üçünü topladım. Üstte birleştirdim hanımlar. Tekrar arkadan girerek şöyle fıstığımı burada sıkıştırıyorum ve ilmeğimi şişime takıyorum. Arada yine 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. 4 ilmek yapıyorduk. Ajurumu da ördüm. 4. Ajurumun hemen önündeki ilmeğe fıstık yapıyoruz. Tekrar buraya da aynı şekilde fıstığımı yapacağım. Bir ilmek çıkarttım, uzun bir ilmek. İpimi tığıma doladım. Aynı yere gidip bir ilmek daha çıkartıyorum. İpimi tığıma doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Üçünü birden topluyorum. Tepede birleştirdim. Bu defa yine şöyle arkadan fıstık çıkarttığımız ilmeklerin içinden girerek şöyle fıstığımı buraya sabitliyorum. Bu ilmeğimi de şişime taktım. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Son fıstığımızı da buraya yapacağız hanımlar. 5. ve sonuncu fıstığımız olacak bu. Şöyle tığım takıldım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. İkinci ilmeğimi çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Üçüncüyü de çıkarttım. Üçünü topladım. Tepede birleştiriyorum. Arkadan girerek şöyle fıstığımı birleştirdim ve bu ilmeğimi şişime takıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Hanımlar bu şekilde ajurlu fıstıklı modelimizi de bitirmiş olduk. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar ters öreceğiz. Artık modelimiz kalmadı. Bitti. Modelli bölümü tamamladık. Arka yüzde şu anda ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndüğümüz anda hanımlar fıstıklı modelimizden sonra arka yüzde bir sıra ters ördük. Hanımlar şimdi yapacağımız işlem şöyle, bakın, bilek ayrımına gitmeden önce ön yüzde düz, arka yüzde ters, tekrar ön yüzde yine düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra daha öreceğiz hanımlar. Ardından bilek ayrımını yapacağız. Bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınızı ölçerek yapın. Şöyle ki bakın, patiğimi şöyle koyuyorum. Ayağınıza şöyle ölçeceksiniz. Her defasında söylüyorum. Buna rağmen her yorumda da soruluyor. Büyük oldu, küçük oldu. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Bakın hanımlar, ayağınızı ölçün. Ayak parmaklarınızın ucundan itibaren şöyle patiğinizi tutun. Ben 4 sıra daha ördüm. Buraya kadar ördüm. Tam denk geldi. Sizler eğer ki daha büyük yapacaksanız bunu 4 değil de 6 sıra örün bu bölümünü. Ya da daha küçük mü yapacaksınız? Ben 4 sıra ördüysem ön yüzde düz, arka yüzde ters. 2 sıra örün gelin. Sonra bilek ayrımını yapın. Hani bu şekilde ayarlamaları yapmanız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra örelim. Gelelim hanımlar, ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ördüm geldim. Bilek bölümünü yapacağız şimdi. Yani bu bölümü. Önce patiğimizin bu sağ kenarını, sonra da sol kenarı yapacağız hanımlar. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 28 ilmeğimizi 2'ye böldüğümüz anda yanlara 14'er ilmeğimiz düşüyor. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken hanımlar şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bu 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirerek öreceğim. Bakın. Yer değiştirerek 14. ilmeğimi ördüm. Burası bilek ayrımı oluyor. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu: bu bölüm daha sıkı ve sağlam oluyor. Ortada ayrık bir görüntü de oluşmuyor. Şimdi hanımlar, patiğimin şu arka bölümlerini, kenar bölümlerini yapacağım. Bu bilek bölümüne gelen 7 ilmeğim haroşa olacak. Yani şu bilek kenarındaki 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Bu sağ kenardaki 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Şimdilik bu sol şişimizdeki bu ilmeklerimiz bekleyecek hanımlar. Bakın burada da 14 ilmeğimiz kaldı. 4,
8, 12, 14. Burası beklesin. Benim gibi yedek işiniz varsa ilmekler şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da ilmeklerinizin içinden bir tığ yardımı ile ip geçirebilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İlmeklerimi bekleteceğim, diğer taraftaki ilmeklerimi. Bu bölümde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Hanımlar, buralarda 7'şer ilmek haroşamız var. Ben haroşa örgüyü örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. 5 ilmeğimi ördüm, 6, 7. 7 ilmeklik haroşamı ördüm ve kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Patiğimizin sağ kenarında hanımlar yapacağımız işlem bu. Bakın, tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine kenardaki 7 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Haroşalarımı hem arka yüzde düz ördüğüm için yine düz örüyorum. Geri döndüm yine. Tekrardan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için yine düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Baktığımız anda şurada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarlarına 14'er diş haroşa ördüm hanımlar. Benim ölçülerime göre tam denk geldi. Bu aşamada lütfen patiğiniz ayağınıza ölçün. Büyük oldu, küçük oldu gibi sonradan sorun çıkmasın. Bakın, şöyle patiğinizin burnundan itibaren ayağınıza tutacaksınız. Bu arka bölümünü biraz da esneterek ölçü alın. Tek renk olduğu için esnek bir yapıya sahip olacak çünkü. Topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor hanımlar bu bölümü. Ben 14 yaptım ama belki siz 15, belki 16, belki 18 yapacaksınız. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını tamamladım ve geldim 14 sıra haroşamı ördüm. İpimi bu aşamada bu haroşalı tarafta değil de bu sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımıyla bir ip geçireceğim hanımlar. Bu ilmeklerimizi tekrar topuk yapımında kullanacağız. Yedek şişleriniz varsa ilmekleriniz şişte de bekleyebilir, fakat ben de yedek şiş olmasına rağmen böyle yine de ip geçireceğim hanımlar. Patiğimin tabanını yaparken bu şişler elime takılmasın, rahat örebileyim diye. Şöyle bu ilmekler topuk bölümüne gelene kadar bekleyecek ipimizin içinde. Maksat burada ilmeklerimiz kaçmasın. İpimin ucunu da şöyle bağlıyorum. Ve bu ipimi de hanımlar kenarda krem ipimi küçük bir miktar şöyle bırakıp kesiyorum. Şimdi patiğimizin sol kenarına başlayacağız hanımlar. Burayı da yine bilek bölümünden itibaren ipimize ekleyeceğiz. Bilek bölümündeki şu ilk 7 ilmek haroşa olacak. Bu sol tarafta kalan 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak öreceğim. Hemen şöyle ikinci ilmeğimi de ördükten hemen sonra ipimin ucunu şöyle bağlayacağım buraya. Maksat patiğimiz sökülmesin hanımlar burada. Şöyle düğüm attım. 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4, şu 5. 6. 7 ve kalan 7 ilmeğimi de ön yüzdeyim yine düz olarak öreceğim. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyiz. Arka yüzde de kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. Diğer bilek bölümündeki 7 ilmeğimi de haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın, burada son 7 ilmeğim var. Haroşa olduğu için bunu da düz öreceğim. Sağ kenara nasıl yaptıysak hanımlar sol kenara da aynı şekilde yapacağız. Şöyle geri döndüğümüz anda burada da yine bir diş haroşamız oluştu bakın. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yaptım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Şimdi sizler de eşit sayılarda bu sol kenarınızı yapın gelin. Ardında buluşalım hanımlar. Patiğimizin burnundan başlayarak tabanına birlikte geçelim. Evet hanımlar, sol kenarımı da sağ kenarla eşit olacak şekilde ördüm geldim. Yine ipimi bakın 14 haroşadan sonra ipimi yine haroşalı tarafta değil de diğer sol tarafta bıraktım. Şimdi yine diğer tarafta olduğu gibi buradaki ilmeklerimin içinden de ip geçireceğim. Yine buradaki 14 ilmeğimizi de topuk bölümüne geldiğimizde tekrardan kullanacağız. Şöyle farklı renkli bir ip geçireceğim. Minik bir ip.
Yine şu ipimin ucunu bağlayayım, patiğimiz açılıp sökülmesin diye, ilmeklerimiz kaçmasın diye. Tekrardan şu krem ipimin ucunu hanımlar minik bir miktar kenarda bırakıp kesiyorum. Şimdi patiğimizin üst bölümünü bitirdik hanımlar. Taban tarafını yapacağız burundan başlayarak. Burun kısmına başlarken bir miktar böyle tarçın rengi ipimiz kalmıştı. Bu ipimin ucuna yine tarçın rengi ipimi bağlayacağım. Şöyle. Patiğimizi hanımlar 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığımız yerden ön yüzde 12 ilmek çıkaracağız. Yine tarçın ipimizi kullanacağız burun kısmında. İlk kenar yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımı ile bakın. İlk ilmek yerimiz hemen ipin geçtiği yer burası. Şöyle ilmeğimizi çıkarıp şişimize takıyorum. Şöyle ikinci ilmeğimi de çıkarıp şişime taktım. Sonrasında bakın hanımlar yine başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. 12 ilmek başlamıştık. 12 ilmek çıkaracağız yine burun tarafından. 6 ilmeğim olmuş. 7, 8, 9, 10, 11 ve son kenar ilmek yerine şuraya da giriyorum. Bir adet ilmek de buradan çıkarttım. 12. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine hanımlar patiğimizin bu bölümünde de ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü göreceğiz. Şu an arka yüzdeyim. Kenardaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar hem ilmek sayılarımız artacak hem de patiğimizin tabanı bu üst bölüme eklenecek. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın sıradaki ilk kenar ilmek yerimiz şurası. Yeri belli bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde ilk olarak sağdan, ikinci olarak da soldan olacak şekilde devam ettireceğiz. İlk ilmeğimi sağdan çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi de örüyorum. Bir ilmek de sağdan çıkarttık. 13 ilmeğimiz var. Şu an ön yüzdeyim. İlmeklerimi örüyorum düz olarak. Yine bakın sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de sol kenardan ilmek çıkaracağız. Bakın kenar ilmek yerimiz burada, bu tarafta da. Şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Önce sağ sonra sol kenardan ilmekleri çıkarttık. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizi patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ön yüzdeyim. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerine gireceğim. Bakın bir önceki sıra buradan çıkartmıştık. Şimdi bu ikinci kenar ilmek yerine giriyorum sıradakine. Buraya girip şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Yeniden şişimdeki 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın buradan sağdan bir ilmek daha çıkarttık. 15 ilmek oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ön yüzde düz öreceğim. Ve tekrardan bakın burada sıradaki kenar ilmek yerimiz şurası. Buraya giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. 16 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yeniden tekrar ön yüzdeyim. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim hemen şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkarttım. Yine şişimde 16 ilmeğim vardı. 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de sağdan çıkarttık. 17 ilmeğimiz oluyor böylece şişimizde. Şimdi sıra sonuna gidince sol kenardan da bir ilmek çıkaracağız. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya girerek bir adet ilmek çıkarttım. 18 ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şimdi şu hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde ilk önce sağdan sonra sol kenar ilmek yerinden olmak üzere ilmeklerimizi çıkaracağız. Patiğimizin üst bölümünü 28 ilmek olarak yapmıştık. Bu burun kısmında da yine tabanda da yine 28 ilmek olana kadar bu ilmek çıkartma işlemine devam edeceğiz. Şimdi şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim.
Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını yaptım ve geldim. İlk ilmeğimi, 27. ilmeğimi sağdan, 28.yi de bu sol taraftan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğimi, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi ters öreceğim. Artık tabanımızı 28 ilmek üzerinden yapacağız. Artırmalarımız olmayacak. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. 27 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Artık bu aşamada bakın model üstünde göstereyim. Krem ipimize geçiş yapacağız. Artık krem ile devam edeceğiz tabanımıza. Sadece burun kısmında tarçın ipimi kullandım. 27 ilmeğim kalmıştı. Bu defa sıradaki kenar ilmeklerim krem olan yere giriyorum. Bakın ilk krem kenar ilmek yerine girdim. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum krem ipim ile. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Devamında gelen ilmeklerimin hepsini krem ile öreceğim. Şöyle hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra krem ipimin ucunu tarçın rengi ipime bağlayacağım hanımlar. Şuraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Tarçın rengi ipimin ucunu kesiyorum. Bu şekilde. Artık tarçın ipimizi kullanmayacağız. Krem ile devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar hanımlar, sıra sonu derken son 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz ön yüzde. İplerimin ucunu da şöyle gizleyerek götürdüm. Şöyle sonradan ip gizleme işleriyle uğraşmayalım. Yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam ediyoruz. Arka yüzde hanımlar son 2 ilmek kalana kadar örmüştük. Son 2 ilmeği tersten kesmiştik ve kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Şimdi de ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi böyle düzden keserek örüyorum. Bakın yine 27 ilmeğim kaldı. Burada krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da ilk krem kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Karşılıklı olarak hanımlar ilmekleri eşit çıkaralım. Hani aynı kenar ilmek yerine aynı kenar ilmek yerinden 2 kere ilmek çıkartmayalım ya da bir kenar ilmek yerine atlayıp bir diğerine geçmeyelim. Hani sırasıyla gidelim ki patiğimizin tabanı eşit olarak örülsün diye. Kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Yine geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. Bakın burada yine son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeği bir tersten kesim yapıyorum. 27 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyoruz. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapacağız çünkü. Sıradaki kenar ilmeklerimiz bakın burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi yine ön yüzde düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hanımlar, eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülüyor. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesim yapıyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek hanımlar. Bu şekilde ilerleyecek 28 ilmek üzerinden. Biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın buraya ve buraya gelinceye kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin taban kısmını 28 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerimize kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm geldim. İlk ilmeğimiz bu. Sağdan, ikinciyi de soldan çıkarttık. Artık kenar ilmek yerimiz kalmadı. Şimdi bu ipime takılı olan 14 ilmeğimi hanımlar alacağım, şişime takacağım. Artık bu ilmeklerimizi öreceğiz çünkü topuğumuza geçeceğiz. Şöyle ilmeklerimi sırasıyla şişime takacağım. Bu yeşil ipimi çekip ilmekleri öyle de takabilirdim ama hani ilmeklerim kaçmasın diye böyle garantiye aldım biraz. Şöyle ilmeklerimi sırasıyla şişime takıyorum. Sonrasında ipimi çekiyorum artık.
Hemen şurada hanımlar kesmiş olduğumuz ipimizin, krem ipimizin ucu vardı. Bunu da yine ipime bağlıyorum. Şuraya 2 tane şöyle sıkı bir düğümümü attım. Artık geri dönmeyeceğim hanımlar. Devamındaki 14 ilmeğimi de yine öreceğim. Ön yüzdeyim, yine düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Yine kenardaki 7 haroşamızı düz olarak öreceğim. Haroşalarımızı haroşa örmeye devam edeceğiz. Bir geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Öncelikle kenardaki ilk 7 haroşa ilmeğimi düz olarak öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 haroşamı düz olarak ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde ters öreceğiz. Sonrasında diğer şişimizde takılı olan 14 ilmeğimizde şişimize aktaracağız. İlmeklerin hepsi aynı şişte toplanacak. 28 ilmek tabanda vardı. 14'er ilmek de sağ ve sol kenarda vardı. Hepsini tek şişte toplayınca toplamda 56 ilmeğimiz olacak şişimizde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi bu taraftaki 14 ilmeğimi şişime alacağım hanımlar. Şöyle sırasıyla buradaki ilmeklerimi de şişime aktaracağım. Sonra bu ilmeklerimizi de öreceğiz. Şuraya da bir yarım ilmek almışım. Onu da düzelttim. Bu şekilde ipimi de çekiyorum artık. Hemen ipimizin ucunda hanımlar düğüm arka yüzde olsun diye şöyle arkadan 2 tane bir düğüm atacağım buraya. Şimdi ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum buradaki ilmeklerimi. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum haroşalarımı. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuk bölümünde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yeri belli olsun diye de böyle bir ip geçireceğim aradan. Yani yeri belli olsun diye sadece şöyle yerini belli ettik hanımlar. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde yine haroşalarımız haroşa olarak örülecek hanımlar, model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimin ucunda gizleyerek götürmek istiyorum. Şöyle. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm hanımlar. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Şu orta kısma baktığımız anda burada da topuğumuz için 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Yeniden geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Bakın 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğime geldim. Yine
24.'yü örerken şu öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Kesimden sonra baktık hanımlar, burada 6 ilmeğimiz kaldı. Yapacağımız işlem yine aynı. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri de ters öreceğiz. Ön yüzde yeniden ilk 23 ilmeği örüp 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan son 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretleyene kadar patiğimin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi kestim geldim. Artık ipimi de çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, İkinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Sağ patik sağda, sol patik sol tarafta gibi bir ayrım yok. Zaten gizli kesim olduğu için de çok da belli olmuyor kesim yeri. Bu şekilde kesim yapacağız. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde alıyorum. Şöyle ikinci ilmeğimi şu ilk ilmeğin içinden geçirdim. Artık şişlerimiz de boşa çıkıyor. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Hemen ipimizin ucunu da gizleyelim. Sonra patiğimizin topuğuna bakalım birlikte. Şöyle düğümleyerek gizliyorum. Zaten bu iç bölümdeki iplerimizi falan patiğimizi örerken gizlemiştik hanımlar. Örerken gizleme yöntemiyle örüyorum. Evet, şeklimiz bu. Hemen topuğumuza bakalım. Topuğumuz yine 5 şiş patiklerde uyguladığım topuk yöntemi bu şekilde. Bir de hemen makine ayağıma giydireceğim hanımlar. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Nasıl olmuş bir de öyle bakalım. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım. 5 şiş patik bilmeyen ve 5 şiş sevenler için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız hanımlar. Evet. Patiğimi şöyle ayağıma da giydirdim. Hemen bakalım. Buyurun. Ayaktaki duruşu da patiğimizin bu şekilde. Bakın esneklik payı da yine var. Şöyle göstermek istiyorum. Şiş patiklerde esneklik payı her zaman vardır. Patiğimizin tabanı yine bu şekilde. Hiçbir yerine taban bölümünde ya da arkalarında dikiş olmadığı için ayağa da batmıyor. Kullanımı da gerçekten rahat. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.